Selamlar, ben Yasir. Profesyonel gayrimenkul fotoğrafçısı olarak çalışıyorum. Bugün size kendim de kullandığım bir teknik olan yapay zeka ile drone fotoğrafı ve videosu nasıl oluşturabiliriz onu anlatacağım. Evet, masaüstümüzdeyiz. Daha önceden oluşturduğum 3 tane fotoğraf ve video var. Bunları size göstereyim örnek olması adına. İlk fotoğrafım bu fotoğraf. Normal bir telefonla çekilmiş evin klasik bir fotoğrafı. Bütün detayları alan, hem soldan hem sağdan evin olduğu konumu da biraz belli ediyor. Drone fotoğrafımızı oluşturacağımız için yapay zekaya neye göre oluşturacak, neye göre doğrulayacak fotoğrafı, tabii ki de bu orijinal fotoğrafımıza göre doğrulayacak. Ben bunu yapay zekadan oluşturdum. Çünkü herkesin telefonu aynı kalitede olmayabilir. Dolayısıyla ben yapay zekadan oluşturdum ki oluşturduğumuz diğer görseller de aynı şekilde olsun. Siz de aynı şekilde üretebilin. Aynı kalitede çıksın sonuçlar diye. Oluşturduğum drone fotoğrafı da bu şekilde gördüğünüz üzere. Soldaki ve sağdaki detaylar aşağı yukarı aynı. Bu da gördüğünüz gibi oluşturduğumuz video. Bence bu video da gayet kullanılabilir ve güzel bir video olmuş. Tabii ki hep beraber yapmamız bunları daha iyi olacaktır. O yüzden tekrardan sıfırdan oluşturacağım ben bunları. Şimdi Gemini'ye geliyorum. Dediğim gibi ben Gemini kullanacağım. Siz herhangi bir yapay zeka kullanabilirsiniz. Gemini'den fotoğraf üretmek ücretsiz ama video üretmek için Plus abonesi olmanız gerekiyor. Plus abonesi olmanız için de aylık 100 TL bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi Gemini'ye gelip bana sıradan bir fotoğraf oluşturmasını isteyeceğim. Bu fotoğrafta referans fotoğrafımız olacak. Herhangi bir insanın telefonuyla çektiği rastgele sıradan bir fotoğraf oluşturmak istiyorum şu anda. Bana herhangi bir telefondan çekilmiş sıradan bir mülk fotoğrafı oluştur diyorum. Evet, fotoğrafı oluşturdu. Gayet sıradan telefonla çekilmiş herhangi bir fotoğrafa benziyor. Şimdi ilk etapta bu fotoğrafı bir drone fotoğrafına dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için de benim uzun uğraşlar sonucu elde ettiğim bir promptum var. Bunu size ya yorumlarda ya da açıklamalarda vermiş olurum. Bu promptu girip benim için drone fotoğrafımı oluşturmasını bekliyorum. Evet, drone fotoğrafımız oluştu. Bu arada drone fotoğrafımız oluşmuşken ben de bu promptla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Bu fotoğrafta drone'un kamera açısından milimetresine, fokal lengthinden perspektifine her şey detaylı yazılmış şekilde. Bunu kendim oluşturup aynı zamanda yapay zeka ile güçlendirdim. Gayet başarılı bir prompt. Kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. Kendiniz de prompt oluşturabilirsiniz. Çok fazla fotoğrafta, çok fazla promptla denedim. Bu promptlar en iyi sonucu veren promptlar olduğunu düşünüyorum şahsen. Daha iyi bir prompt bulana kadar. İhtiyacımız da görecek bir fotoğraf açıkçası. Zaten fotoğrafları yan yana koyduğumuz zaman da gayet tutarlı bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Evet, geldik yeni sohbete. Yapay zeka ile oluşturduğumuz drone fotoğrafımızı yükledik. Şimdi promptumuzu giriyoruz buraya ve video oluştur butonuna tıklıyoruz ve bekliyoruz. Dediğim gibi yapay zeka ile video oluşturma işi hem çok maliyetli hem de çok süre alan bir işlem. Dolayısıyla bu oluşturduğumuz promptlar yanlış bir işlem yapmamız açısından çok önemli. Yanlış bir prompt girdiğimiz zaman bu bize hem maliyet olarak hem vakit olarak çok büyük bir kayıp oluyor. O yüzden bu promptlar üstünde bu kadar çalışıyorum. Diyelim ki ben bu prompt yerine buraya bana bir drone fotoğrafı oluştur, bana bir drone videosu oluştur da yazabilirim. Ve yapay zeka teknolojisinin gelişimine bağlı olarak çok iyi sonuçlar da çıkartabilir bana, ama şu an değil. Belki bir sene sonra, belki 6 ay sonra, belki 3 ay sonra çıkar ama şu anki teknolojiyle, şu anki yapay zeka seviyesiyle gerçekten tam istediğimizi vermiyor. Plus modellerinde 2, Pro modellerinde 3 olmak üzere 2 ya da 3 video oluşturabiliyoruz zaten günde. Diyelim ki buradan oluşturmada Kling'e gittik. Kling'de de bir video oluşturmanın maliyeti neredeyse 1-2 dolar. Ve biz sürekli bu işi yapmak istiyoruz. Belki bu fotoğraf olmayacak, diğer fotoğraf ya da belki günde 5 tane ilan çıkmamız gerekecek. 5 tane fotoğraf oluşturmamız, 5 tane video oluşturmamız gerekecek. Yani sürekli buna para yetiştiremeyiz. Dolayısıyla girdiğimiz prompt çok önemli. Evet, videomuz oluştu. Bakalım nasıl bir şey oluşturmuş bizim için. Evet, tam da istediğimiz gibi sinematik, yavaş, güzel bir drone videosu oluşturdu bizim için. Evet, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esenlikler.